Oturduğumuz evin sahibi bir mimardı. Tekin amca. Ben ona çok özenirdim. Gelen insanlar böyle şimdiki karayolu gibi hadi pat diye geçip gidelim değil. Adana'da bu yerleşimlerden kaynaklı ciddi bir çok kültürlülük var. Öyle binalar görüyorum ki, binalarda öyle detaylar görüyorum ki yani 100 sene önceki bir ustanın yaptığı bir detay gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Hakikaten bizim baraj gölümüz özellikle Adana dışından gelenlere baktığı zaman resmen deniz gibi son derece güzel koyların olduğu bir yer. Bu hafta Kırmızı Koltuk'taki konuğumuz mimar ve KUDEP sorumlusu Murat Ulaş. Kendisi mimarlıkla tanışmasını, restorasyon alanıyla ilgili Türkiye'de ve bölgemizde yaptıkları önemli çalışmaları anlattı. Bu çalışmaların gelecekte ülkemiz için ve toplumumuz için ne kadar önemli olacağından bahsetti. Hep birlikte izleyelim. Murat Bey hoş geldiniz. Bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet. İsmim Murat Ulaş. 43 yıllık mimarım. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Meslek hayatımın 29 yılını eski Bayındırlık Müdürlüğü, şimdi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. Orada tamamladım. Büyük kısmı Adana'da, birkaç değişik yerde de çalıştım. Daha sonra özel proje işlemleri yaptık. Son 20 yıldır da restorasyon işleriyle uğraşıyorum. Bu yine Çevre Şehircilik dönemindeki kontrollükler ve son 10 yılda da Seyhan Belediyesi KUDEP sorumlusu olarak mesleğime devam ediyorum. KUDEP'in açılımı nedir? Evet, KUDEP Koruma Uygulama Denetim Bürosu. Bunlar Kültür Bakanlığı izniyle kurulan bürolar. 2009 yılında başladı bu çalışmalar. Adana'da da 2010 yılında Büyükşehir'de kuruldu. 2015 yılında da Seyhan Belediyesi bünyesinde oluşturuldu. Görevi şudur, biliyorsunuz halk arasında Anıtlar Kurulu denilen bir oluşum vardır. Normalde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'dur bu. Bunun alınan kararlarını yerelde uygulayıcı bürolardır. Yani bunlar nedir? Restorasyon çalışmaları, işte tarihi alanlardaki izinsiz uygulamalar, kaçak yapılar, bunların kontrolü, tespiti, bütün bu görevler KUDEP'in bünyesinde. KUDEP'te çekirdek kadro olarak inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, arkeolog ve sanat tarihçisi bulunuyor. Bu tabii genişleyebiliyor. Biz de bu şekilde kurulduk. İşte 2015 yılından beri de Adana'da devam ediyoruz. İlk 5-6 yılımız çok hızlı bir şekilde çalıştık gerçekten. Yani bu konuda Türkiye'deki diğer KUDEP'lerle beraber sonradan kurulmamıza rağmen bayağı bir noktaya geldik. Tarihi Kentler Birliği vardır, üst kuruluşlar. Oradan 8-10 civarında ödülümüz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki, daha sonra yaptıklarınıza gelmek üzere önce neden mimarlığı seçtik, sonra da restorasyon işine ilginiz nasıl oldu? Şöyle, benim çocukluğum Gaziantep'te geçti. Oturduğumuz evin sahibi bir mimardı, Tekin amca. Ben ona çok özenirdim. O zaman tabii böyle bilgisayar falan yok. Tekin amcanın çizim masaları vardı, işte T cetveli. O böyle çizim yapardı. Çocukları da benim arkadaşım zaman zaman onun evine gittiğimizde işte böyle masa lambası, çizimleri falan. O çok etkilemişti beni. Büyük ihtimalle onun etkisiyle olmuştur. Benim üniversitede de birinci tercihim mimarlık. İyi de oldu. Yani ben mesleğimi çok sevdim. Hala da seviyorum. Zaman zaman böyle yorulduğumuz zamanlarda acaba bıraksak mı diye düşündüğümüzde ben hocalarımı düşünüyorum. 87 yaşında Metin Sözen var. Bana diyor ki Murat 10 yıllık perspektif hazırlıyorum diyor. Doğan Kuban'ı düşünüyorum. 97 yaşında vefat etti. Haftalık yazı yazıyordu. Şimdi bunlar hepsi benim hocam oldu. Dolayısıyla onlar çok etkiledi tabii bizi. Peki restorasyonla olan ilginiz? Restorasyon da şöyle, yine böyle benim hayatımda belli kişiler vardır. Teyzemin oğlu benim arkeologtur. Zeugma kazılarını ilk başlatan arkeologtur. Onun Edebiyat Fakültesi'nde okuduğu dönemlerde arkeolojide okuyordu. Karatepe kazılarında Halet Çambel'in de öğrencisiydi. Beni mesela oraya götürmüştü yıllar önce, dediğim herhalde 70'lerin başı. Orada işte onların böyle küçük çizimleri, o alan falan böyle tamam mimarlığı biliyorum ama o çok etkilemişti beni. Daha sonra onlarla beraber Antalya Manavgat'ta birkaç kazıya katıldım. Çok ünlü arkeolog mesela Jale İnan'ın bir kazısıydı o. Orada bizim okuldaki hocalarımızla beraber işte orada eski binaların rölevelerini aldık falan, böylece kanımıza girdi bu restorasyon bizim. Peki Adana'daki tarihi ve kültürel değerlerin restorasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir zenginliğimiz var önce Adana'da? Ya şöyle, Adana tabii çok zengin. Yani tarih boyunca çok zengin olmuş. Bunun bir nedeni de doğudan batıya olan bir geçiş noktası. Yani barajların olmadığı dönemdeki Seyhan'ı düşün, çılgın akan bir Seyhan ve üzerinde bir taş köprü var. Bu taş köprü doğudan batışa geçişin en büyük noktası. Ve buradaki geçiş esnasında gelen insanlar böyle şimdiki karayolu gibi hadi pat diye geçip gidelim değil. Geliyor, yerleşiyor, bir süre kalıyor, sonra tekrar doğuya gidiyor veya doğudan batıya geliyor. Bu esnada da Adana'da bu yerleşimlerden kaynaklı ciddi bir çok kültürlülük var. Bu Adana'nın kültürüne, tarihine, mimarisine hepsine yansımış durumda. Adana'da bile
bildiğimiz en eski restorasyon Taşköprü restorasyonu. İşte Roma döneminde yapılmış bir yapı ve dönem içerisinde şimdiye kadar birçok onarım geçirmiş. En son onarımları Osmanlı döneminde olmuş. Yakın dönemde de 2014 yılında yapının kenarındaki korkulukların orijinal haline dönüştürülmesiyle ilgili bir restorasyon var. Bilinen en eski restorasyonumuz bu. Bunun dışında da önemli yapılarından mesela Taşköprü'den sonra bir Ulu Camimiz var. Ulu Cami çok özel bir örnek. Civar illerdeki veya işte İstanbul veya benzeri yerlerdeki camilerden çok farklı. Ramazanoğlu döneminin bir eseri ve özellikle de Suriye Memlük mimarisinin çok etkilerinin görüldüğü. Mesela Diyarbakır'da da görürsünüz. Siyah beyaz taşlardan yapılan yapılar. Bunlar hep Doğu kültürünün etkileridir. Bu cami de öyle çok hoş bir cami. Yine Yağ Camimiz var. Eski bir kilise yapısıdır. Sonraki yıllarda Ramazanoğlu döneminde yine camiye çevrilmiş ve hala aktif olarak kullanılan yapılar. Bunların dışında çok sayıda cami, küçük tekke, medrese sayısız bir şekilde yayılmış buraya. Burada tabii şunu kısaca bir girmek isterim. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Anadolu'daki beylikler yavaş yavaş Osmanlı'ya katılıyor. Katılmayan bir tek beylik var, Ramazanoğlu Beyliği. İşte 1300'lerin başında Osmanlı kuruluyor. 1600'lerin ortasına kadar Ramazanoğlu Beyliği Osmanlı'ya bağlı ama iç işlerinde bağımsız bir hüküm sürüyor. Ve dikkat ederseniz Osmanlı genelde işte Marmara, o bölgelerde çok sayıda eser üretirken Anadolu biraz daha zayıf, Selçuklu gibi değil. Ama Adana bölgesi Ramazanoğlu Beyliği'nin zenginliğiyle beraber bu bölgede çok ciddi bir şey var. İşte Ulu Cami, benzeri bir sürü cami. Bunlar hep Ramazanoğlu eserleri. O anlamda çok şanslı. Mesela hamamlarımız var bizim hala ayakta çalışan, Çarşı Hamamı, Irmak Hamamı, restore edilen yeni hamam. Bunlar hepsi o dönemin çok hoş eserleri. Daha sonra burada yine anmak istiyorum kendisini. Sevgili hocam Metin Sözen'in bana naklettiği Adana'daki bu zengin evler, Tepebağ ve diğer bölgelerdeki bu evlerin oluşumu Amerikan İç Savaşı'na bağlanıyor. Amerikan İç Savaşı çıktığı zaman pamuk üretimi duruyor ve İngiltere arayış içine giriyor. Bir miktar Mısır'da pamuk ekiliyor. Dolayısıyla ona benzer bir coğrafya Çukurova. Hemen Çukurova'da pamuk üretimine başlanıyor. İşte çiğit geliyor, işçi getiriyorlar falan ve burada üretilen pamuğun İngiltere'ye gitmesi lazım. Hemen bizim İstiklal Mahallesi'ndeki eski istasyon binamız yapılıyor. 1863. Aynı anda Mersin yapılıyor ve bu arada bir demiryolu hattı, oradan gemiyle İngiltere'ye pamuk nakli başlıyor. Bu pamuğun getirdiği zenginlik bizim o Tepebağ'da gördüğümüz lüks konaklar, çok güzel binalar onların ortaya çıkmasını sağlıyor. Tepebağ dediğimiz zaman Tepebağ zaten ayrı bir şey. Çok ciddi bir eski höyük ve şehir merkezinde bir höyük. Mesela Türkiye'de birçok yerlerde kazı yapılıyor. İşte arkeolojik kazılar, çok geniş alanlar ama bizde şehrin yerleşiminin içinde bir höyük. Bu çok özel bir şeydir. Profesör Fahri Işık vardır, ünlü arkeolog. O mesela der ki Adana bu anlamda çok şanslıdır. Yerleşim yerinin içerisinde bir höyük olması çok özellik taşır. Şu anda tabii Adanalı biraz bu işten bir haber ama yine de çok güzel bir şey. Şu anda bildiğim kadarıyla 6-7 metre indiler ve milattan önce 3000-3500 yıllardan bulgular çıkmaya başladı oradan. Bu da çok özel bir şey. Tepebağ'ın bu güzel zengin evlerinin şöyle de bir özelliği var. Burası biraz önce dedik ya kültürlerin geçiş noktası. Tepebağ şehir içerisinde yer alan bir yer ve bir özelliği de Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı bir bölge. O bölgeden birazcık daha güneye indiğimizde Alide'de, Sarı Yakup, Ulu Cami bölgeleri Müslümanların yaşadığı bölgeler. Ayrıca şu anda Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Cemal Paşa, Ziya Paşa'nın olduğu bölgelerde de eski gayrimüslim mezarlıkları var. Yani burada mozaik şeklinde bir toplum yaşamış. Bunun çok güzel bir örneği Döşeme mahallemizdir bizim mesela. Şu anda 1918 Fransız haritasındaki özelliği bozulmadan korunmuş bir alandır. Şöyle tarif edebilirim. Ortopedi Acıbadem'le E5 arası eski arkeoloji müzesiyle Süreyya Nihat Oral Okulu'nun arasındaki bölge eski döşeme bölgesidir. Sokakları yapılaşmasıyla 1918'deki yapı hala devam ediyor. Mutlaka bozulmalar var ama hala orada da tescilli yapılarımız var. O bölgede de Rumların yaşadığı mübadeleden sonra Girit mübadelelerinin oraya geldiği, yani inanılmaz bir kültür zenginliği var bu bölgede. Mimarinin özellikle restorasyonun böyle ilgi duyan, bunlara ilgi duyan gençlerin ne tür özelliklerinin olması lazım? Evet. Mesleği seçmeleri için. Bir defa çok meraklı olmaları lazım. Yani az önce bahsettim, ben 43 yıllık mimarım. Bazen öyle binalar görüyorum ki, binalarda öyle detaylar görüyorum ki yani 100 sene önceki bir ustanın yaptığı bir detay gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Ve merak ediyorum nasıl yapmış, nasıl düşünmüş. Bir defa gençlerde bu merakın olması lazım. Birazcık da kendine özgü bir değer olduğunu hissetmesi lazım.
Yani bu bize ait bir değer. Mutlaka dünyada çok güzel restorasyonlar yapılıyor, çok büyük eserler var ama bizim elimizde de bu şekilde güzel yapılar, böyle eserler var ve buna merak duymalılar. Bir de çok gezmeliler. Kısa bir şey anlatmak istiyorum bununla ilgili. Biz KUDEP'i kurduğumuzda işte bölgeyi tanıtma anlamında geziler düzenledik. Bizim tescilli okullarımız var, ilkokullar. İşte Gazipaşa İlkokulu, İnkılap İlkokulu, İstiklal İlkokulu. Buralara arkadaşlarımızı gönderdik. Korumayla ilgili ilkokul öğrencilerine küçük seminerler verdik. Bir gün İstiklal Okulu'nun müdürü telefon etti. Dedi ki hocam başımıza bela açtı sana. Niye dedim? Ya dedi çocukların şikayetinden bıktım ben dedi. Çocuklar şimdi anlatılmış ya burası korunacak diye. Birisi gidiyor duvara çiviyle bir şey çiziyor. Hemen şikayet ediyormuş. Hocam korunacak yere şey. Dedim ki biz o zaman görevimizi başarmışız. O bilinci biraz çocuklarda oluşturmuşuz. Ya bu bilinci oluşturması lazım. Bence çocukluktan bizim tarih ve kültür varlıklarına olan koruma bilincimizi kesin oluşturmamız lazım. Bu anlamda tabii biz devam ediyoruz çalışmalarımıza. Şu andaki koruma bilincimiz nasıl? Nasıl görüyorsun? Şu anda koruma bilincimiz tabii ki bu son dönemdeki dünyadaki değişen politikalarla beraber birazcık daha böyle yıkalım yeni şeyler yapalım gibi bu yönde bir şey var. Ama bunun yanı sıra da özellikle bu anlamda kurulmuş vakıflar var. Onların çabalarıyla da bir bölümde de hakikaten ciddi koruma çalışmaları var. Mesela bir Çekül Vakfımız var bizim. Gerçekten Türkiye'deki ilk restorasyon çalışmalarını Safranbolu'da başlatan Metin Sözen'in başkanı olduğu vakıf ve buna benzer birçok vakıflarda da bu bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Ama tabii bu neoliberal politikalar bunu ciddi anlamda zorluyor. Bir de insanlarda şu var, ya bunu yıkalım işte yeni güzel bir şey yapalım. Halbuki o binayı yıkarken bir kültürü yok ediyorsunuz. Ya sadece bir binayı da değil, bir kültürü de yok ediyorsunuz. Bu anlamda birazcık daha devlet politikası olarak bu işin üzerine gidilmesi lazım. Yani bu sadece belediyelerin veya bir vakfın tek başına yapabileceği bir şey değil. Topyekun çalışmak lazım. Mesela bunun güzel örneği Gaziantep. Gaziantep Kültür Bakanlığı, belediyesi, sivil toplum örgütleri. Adana'daki eksiklerden biri budur. Sivil toplum örgütleri restorasyon işlerine çok girmez. Bir tek örneği vardır. Ticaret Odası Kısacıkzade Konağı'nı yapmıştır. Şimdiki üniversiteye bağladıkları Türkoloji Merkezi. Onun dışında STK'lardan hiç kimse bir yere alayım da restore edeyim, burada kullanayım veya birine şey yapayım böyle bir şeye girmemiştir. Bu belki de işte kentin bir politikası olmalı. Kentliyi bu işin içine çekmek lazım. Çekmezseniz zaten bu iş olmaz. Doğal yapılarda bu kent kültürünün bir parçası. Bu doğal yapıları nasıl koruyabiliriz? Şöyle, yasa aslında belirlemiş bunu. Kıyı kanunları var. Kanunlara göre korunacak noktalar belli. Aslında Adana'da Baraj Gölü'nün kuzey tarafını geçerseniz diğer kısımlarda korunmuş vaziyette. Ama kuzey kısımlarda özellikle Baraj Gölü civarında birkaç noktada çok olumsuz yapılaşma var. Özellikle bu Menekşe Köyü ve civarında yüksek katlı bir yapılaşma var bir bölgede. Mesela onun diğer bölgelere yayılmasını kesinlikle imar planlarıyla önlenmesi lazım. Ve o bölgelerin kullanılması lazım. Şimdi Adana'da çok sayıda balık tutmaya meraklı insan var. Ama ne yapalım? Hepiniz görüyorsunuzdur. İşte adamın bir motosikleti vardır. Arkasına bir torba koyar. İşte oltasını bilmem nesini koyar. Nehir kenarına inip bir yerde balık tutmak ister. Halbuki biz ona böyle bir seyir terası yapsak, gölden daha düzgün faydalanmasını sağlasak o insanlar belki oraya daha çok gelir. Mesela Galata Köprü üzerindeki balıkçıları düşünün. Bütün fotoğrafçıların malzemesidir o. Burada onun benzeri mekanlar çok rahat yapılabilir. Hakikaten bizim baraj gölümüz özellikle Adana dışından gelenlere baktığı zaman resmen deniz gibi son derece güzel koyların olduğu bir yer. Bu da tabii ki yasayla koruma altında ama sadece imar anlamında koruma altında. Onun dışında olumsuz örnekler artıyor. Tabii bunun bu bilincinde geliştirilmesi gerekiyor. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir an. Tabii çok anım var ama ilk 2016 yılında başladığımız restorasyon çalışmalarında eski adliyenin karşısından yukarı çıkan Turanar'ın sokağı, şimdi eski adı da Musa Balıkoğlu sokağıydı, şimdi de yine aynı ismi verdik tekrar. Orada bir sokak sağlıklaştırması yapıyoruz. İşte eski binalarımız var, onların cephelerini temizledik falan, böyle bir yaz günü de biraz da mola vermiş oturuyoruz. Yokuşun yukarısından 2 tane yaşlı teyze geliyor. Böyle tipik de Adanalı teyzeler. Bir tanesi geldi böyle baktı, şöyle bir durdu. Dedi ki bacım bu bizim yengemin evi değil mi dedi. Aynı böyle elini vurarak konuşuyor, şalvarlı falan bir teyze. O da böyle baktı. Hey kız dedi. Bu yengemin evi dedi. Oturdular, başladılar ağlamaya. Ya ben de bir tuhaf oldum, gittim. Hayırdır teyze ne yapıyorsunuz? Dedi ki bura bizim yengemizin eviydi. Gelin o zaman dedim içeriği de gezdirelim. İçeriği gezdirdik tabii. 2 oda bir sofa, küçük bir yer. Oraları gezdiler. Burada bir ağaç var dedi. Onu kesmişler dedi. Ama ikisi nasıl ağlıyor? Çocukluklarını orada yaşadılar. Dedim ki ya restorasyonun belki de en
güzel yeri bu yani. Onlara tekrardan o eskiyi yaşatabildik o anlamda çok da güzel oldu. Belki biz o restorasyonu yapmasaydık o binayı fark etmeyeceklerdi. Çünkü dışında son derece kötü tabelalar, boyalar, sıvalar falan bina belli bile olmuyordu. Böyle bir anım var. Beni çok mutlu etmişti o zaman. Çok teşekkürler. Güzel bilgilerinizi bizimle paylaştığınız Sağ olun, için. ben teşekkür Dilinize ederim. sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.